Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir katil rehber videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki katilimiz sizlerin seçimleriyle Split oldu. Geçen hafta Pinet rehber videosunun altına attığınız yorumlar arasından 5 tane katil seçtim. Bunları ankete koydum ve bu ankette 323 oy arasından %36'lık bir seçimle Split'i tercih ettiniz. Ben de sizlere Split rehber videosunu bir kez daha hazırlıyorum. Önceki Split'ten bu yana çok fazla değişiklikler oldu. Bunlardan da bahsedeceğim ve güncel metada Split'e neler almalısınız, nasıl oynamalısınız bunlar hakkında taktikler vereceğim. Daha fazla bu tarz videolar gelsin istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenerek de bana belli edebilirsiniz. Ayrıca haftaya hangi katil rehber videosu gelsin istiyorsanız yorumlara da bunları yazarak bana yine belli edebilirsiniz arkadaşlar. Bana yorumlar arasından yine anket oluşturacağım ve yine sizlerin seçimine bırakacağım. Hangi katil rehberini isterseniz onu tekrardan haftaya cumartesi yayınlıyor olacağım. Hazırsanız ilk önce eklentilerimizle başlayalım. Split'in o zamandan bu yana değişen bir sürü add-on'u oldu. Bu add-on'lar arasında yine kullanacağımız hemen hemen add-on'lar aynı. Bunların hepsi bir arada ancak sarı add-on'larda var. Bazılarının yeşili ve moru da var ama hepsinin yeşili ve moru yok. O yüzden sarılar üzerinde göstereceğim sizlere. İlk tercih edebileceğiniz add-on Split'in etkinleştirme hızını %20 arttıran add-on. Bu moda girme hızımızı %20 hızlandırıyor. Bu da gayet anlık bir şekilde moda girip Survivor'ları hızlı bir şekilde vurabilmemizi sağlıyor. Benim sevdiğim add-onlardan bir tanesi, zaten bu videoda bunu kullanacağım. İkinci tercih ettiğiniz add-on da Split'in özelliğini yeniden hızlı dolduran add-onlar. Bu add-on da kullanılabilir. Kişiden kişiye değişen güzel add-onlardan bir tanesi. Üçüncü size tavsiye edeceğim add-on Split'in özelliğinin süresini %20 hızlandıran bu sarı add-on. Bunun aynı şekilde moru da var. Fakat morun da %70 hızlandırıyor. Bunun karşında Split'in moddaykenki hareket hızını %15 azaltıyor. Yani güzel bir avantajı var fakat sizden bazı şeyleri de çalıyor. O yüzden kişiden kişiye tercih edeceğiz add-onlardan yine bir tanesi. Ve son olarak da Split'in özelliklerindeki hareket hızını arttıran add-onlar. Bu add-onlar gayet kullanışlı ve ben de yine ikinci olarak add-onlardan bunu tercih edeceğim maç içerisinde. Değişen add-onlarda ise gayet güzel şeyler var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Bundan bir hafta önce yayınladığım Split videosunda zaten bu add-ondan size bahsetmiştim. Gayet güzel. Bu add-onun güzel olmasının sebebi Iron Will'i açıyor. Biliyorsunuz ki artık Split Iron Will'i açamıyor. Yani Split'te Stidor alıyorduk, Stidor perkini alıyorduk. Fakat bu perk artık Survivor'ların Iron Will'ini açmıyor. Önceden açabiliyordu. Fakat yeni gelen güncellemelerle birlikte artık Iron Will her ne olursa olsun hiçbir add-on ya da hiçbir perk tarafından açılamıyor. Yani Survivor'ı ağlatmamız hiçbir şekilde imkansız kaldı tarafından. Survivor Iron Will aldıysa hiçbir şekilde ağlamıyor kısaca. Fakat bu add-onumuz Iron Will'i açıyor. Açmıyor ama açıyor diyeyim. Nasıl mı? Survivor'ların yanına 4 metre yaklaştığımız takdirde Legion'da moda girdiğimiz zaman bir Survivor olduktan sonra diğer Survivor'ların kalp atışlarını görüyoruz ya. Onun gibi 4 metre yakınımızdaki Survivor'ların yerlerini görebiliyoruz. Bu da Iron Will olsa dahi Survivor'ın o Survivor'ı doğru bir şekilde vurabilmemizi sağlıyor. Dediğim gibi zaten geçen haftaki videoda göstermiştim. Yine kartlara koyuyorum. Bakmak isterseniz oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Çok güçlü add-onlardan bir tanesi. Ve beğendiğim bir diğer add-on da yine bu add-on arkadaşlar. Fakat bu add-on fazla karmaşık olduğu için sizlere bir klip hazırladım. Hemen ilk önce o klibi izleyin. Daha sonrasında üzerinde konuşuruz. Evet arkadaşlar, bu add-onumuz nasıl çalışıyor önce onu göstereyim. Bu şekilde moda giriyorsunuz ve arkanızda klon bırakıyorsunuz ya. Bu klona CTRL'ye basarak geri dönebilmenizi sağlıyor. Fakat fark ettiyseniz CTRL'ye bastığınız zaman kamera açınız en son ne tarafa doğru bakıyorsa, yani siz ruh modundayken ne tarafa bakıyorsa klona döndüğünüzde o tarafa bakıyorsunuz. Yani klonu bıraktığınız yönde devam etmiyorsunuz oyuna. Tekrardan anlaşılması için gösteriyorum. Moda giriyorum ve bu sefer kameramı sağa dönük bir şekilde TP atacağım ve karakterim de bu şekilde sağa dönük bir şekilde çıkmış olacak moddan. Bu detayı neden veriyorum? Birazdan uygulama olarak göstereceğim varyasyonlarda daha çok işinize yarayacak. Şimdi arkadaşlar, bu tarz devrik bir palet karşısında Survivor olan spotlarda bu add-on'u kullanarak %100 avantajlı bir şekilde Survivor'lara vurabiliyorsunuz. Nasıl olduğunu hemen anlatıyorum. Siz buradasınız, moda gireceksiniz. Moda girdikten sonra Survivor eğer karşıya geçerse, karşıya geçtiğini duyduktan sonra hemen buraya ışınlanıp Survivor'a burada hasarınızı vuracaksınız. Ama az önce dediğim noktayı unutmayın. En son kameranız nereye bakıyorsa o tarafa doğru klondan çıkıyorsunuz. Yani sizin bunu yapmadan önce bu şekilde moda girip daha sonrasında klonunuzu da görebileceğiniz şekilde bırakmanız lazım ki Survivor geçtiği zaman onu burada görebilin. Bu add-on bu konuda gerçekten çok güzel o yüzden. Survivor'lara %100 bu tarz spotlarda hasar vurabilmenizi sağlıyor. Fakat tek dezavantajı dediğim gibi klonu bıraktığınız yönde başlamıyorsunuz. Bana kalırsa klonu bıraktığım yönde başlasam çok daha iyi olurdu. Ama siz ruh modundayken en son nereye bakıyorsanız o tarafa doğru baktığı için bunu counterlamanız lazım. Yapmanız gerekeni de tekrardan gösteriyorum. Bu şekilde moda giriyorsunuz. Moda girdikten sonra klonda ne tarafı görmek istiyorsanız o tarafa doğru bakarak kameraya geçmeniz lazım. Tekrardan teleportu o zaman yapmanız lazım. Hemen yine uygulama olarak gösterelim. Bu şekilde karşımızda bir Survivor var. Hemen spot'a geliyoruz ve açık bir şekilde klonumuzu bıraktıktan sonra phase'imizi atıyoruz. Survivor'ın kaydığını duyduktan sonra buraya tekrardan dönüp hasarımızı rahat bir şekilde vurabiliyoruz. Eğer kaymazsa da kaymadığını görüp zaten hemen karşı tarafta hasarımızı vereceğiz. Bu add-on sizin %100 avantajlı olduğunuz bu şekilde durumlar ortaya çıkarıyor. O yüzden güzel add-onlardan bir tanesi. Evet, klibi izlediniz. Gördüğünüz gibi size %100 avantaj sağlayan durumlar ortaya çıkarıyor. O nedenle sevdiğim add-onlardan yine
bir tanesi. Fakat ben bu videoda şu anda hareket hızımı arttıran ve özelliği daha hızlı girebileceğim add-on'ları tercih edeceğim. Sizler oyun tarzınıza hangisi daha iyi gidiyorsa onları tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şu daha iyi, şu daha iyi demek istemiyorum. Geçelim avantajlarımıza. Avantajlarımızda ilk tercih edeceğiniz Spirit'te kesinlikle kanlı kasap olmalı arkadaşlar. Yeni gelen güncelleme ile birlikte daha da güçlendi zaten. Eskiden Spirit'e yine alınıyordu. Survivor'ların yaralı kalmasını istiyoruz modu daha rahat kullanabilmemiz için. Bu nedenle kanlı kasap zaten bu konuda çok etkiliydi. Üzerinde artık kan kaybı etkisi Survivor'ların yaptıkları heal'ı yavaş yavaş azaltacağından dolayı daha da güçlendi. Ve kesinlikle Spirit'in main perklerinden biri olduğunu söyleyebilirim. O yüzden kesinlikle kullanmanızı da tavsiye ederim. Kalan diğer perklerimizi yine oyun tarzına göre şekillendirebilirsiniz. Fakat ben şu şekilde bir build hazırladım bugün. Ceza kancası alıyoruz. Ceza kancası beyaz Luka Survivor astığımız zaman en hızlı jeneratörü %15 patlatıp gerilemeye bırakan bir perk. Bir diğer perkimiz çanak çömlek. Bir Survivor kanca astıktan sonra 45 saniye içerisinde vuracağımız bir diğer jeneratör anında %25 patlayıp gerilemeye devam ediyor. Bu da yine ceza kancasıyla birleştiğinde tek bir hook üzerinde toplamda %40'lık bir jeneratör yavaşlatması elde edebilmemizi sağlıyor. Gayet güzel ikili bir combo oluşturuyor. Ve ben bu ikili komboyu devam ettirebilmek adına Okyanus'un çağrısı tercih ediyorum. Bu perkimizi manuel olarak çalışan bir ruin olarak düşünebilirsiniz. Bir jeneratörü vuruyorum. O jeneratör normalde %100 hızla gerilemesi gerekirken %200 hızla geriliyor. Yani Pubgoz'u atacağım. Hem %25 anında gerileyecek ve sonrasındaki gerileme hızı da %100 yerine %200 olacak. Gayet ikisi birlikte, toplamda üçü birlikte çok güzel bir jeneratör yavaşlatması sağlıyor. Spirit zaten hızlı bir katil. Hemen ceza kancasına birini asıp patlayan jeneratörün üzerine gidip Pubgoz atıp üzerine bir de Okyanus'un çağrısını bırakarak o jeneratörü resmen meteor atmış olacağız. Ve güzel bir etki bırakacak, güzelce jenleri kontrol edebileceğiz. Tabi Spirit dediğim gibi ucu açık bir katil olduğu için çok daha farklı perklerde tercih edebilirsiniz. Tamamen sizin oyun stilinize kalıyor. Tek tek hepsi üzerinde detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Map'imizde Hidden Field attım. Hem yeni gelen map'te bakalım Spirit nasıl oluyor onu görelim. Hem de yeni map'imizi tekrardan biraz daha oynamış olalım. Maç içerisinde taktikleri anlatmakla devam edeceğim. Hemen maçımıza geçelim. Let's go. Evet başladı. Ya şu Hidden Field map'inin de değişimi o kadar mı güzel olur? O kadar mı güzel yapmışlar şu map ya? Önceki rezaletti. Şimdi içimiz açılıyor ya şu map geldiğinde. Evet şimdi arkadaşlar Spirit'te şöyle ben oyunun başında direkt olarak özelliğimi açıyorum. Hemen map üzerinde hızlı bir şekilde hareket etmek istiyorum. Jeneratörleri geziyorum. Şurada bak hemen birini gördüm. Spirit'in modundayken biliyorsunuz ki Survivor'ları göremiyorsunuz. Fakat yere bıraktığı çizikleri görebiliyorsunuz. Siz moda girdiğinizde Survivor'lar genel olarak yürümeye başlayacaklar. Koşarak iz bırakmamak için. Siz de hemen şu Survivor şurada vurursam bir saniye devam edeceğim. Siz de modunuzu Survivor'lar yaralıyken kullanmaya özen göstermeniz lazım. Çünkü onların ağlarkenki sesini duymanız gerekiyor. İşte bu yüzden de Iron Will Spirit'e karşı çok büyük bir counter oluşturuyor. Çünkü ağlama sesi vermedikleri için siz onları yakalamakta çok güçlük çekiyorsunuz. Bu yüzden şöyle hemen şu dinleyeyim. Ve bu şekilde izlerini, sesini takip ederek Survivor'lara vurmanız lazım. O yüzden de yine tekrardan bunlarla birlikte Spirit oynarken kesinlikle kulaklık kullanın arkadaşlar. Kulaklık kullanmak çok önemli. Normal hoparlörde falan oynuyorsanız Spirit oynamayı denemeyin çünkü gerçekten çok zorlanırsınız, hiç zevk almazsınız. Şöyle yaralı olmayan bir Survivor'ın üzerine gidiyorum ve evet yanlış taraftan paleti devirdim. Click de yapıyor. Okey hemen üzerine gidelim. Şimdi özelliğim geldi. Iron Will'i varsa duyamayacağım ama benim tekrardan info alabileceğim bir şey daha var. O da şu, izler devam etmiyorsa şurada gördüğünüz gibi bir anda kesildi. Survivor demek ki ya yürüyordur ya da durmuştur yerinde sabit bir şekilde bekliyordur. Ya da benim tekrardan özelliğimi açtığım yere doğru koşuyordur. Aynı izlerin üzerinden, önceki bıraktığı izlerin üzerinden geriye doğru koşuyordur Iron Will ile birlikte ve biz bunu fark edemeyiz. O yüzden dikkatli olmanız lazım. İzler kesiliyorsa hemen moddan çıkın ve hasarınızı vermek için Survivor'ın nerede olduğunu anlamaya çalışın. Ve yine aynı şekilde yerdeki çalılar sizin için büyük bir gösterge. Yerdeki çalılar sizin moddayken kıpırdıyor. Kıpırdayan çalılara dikkat edin. Özellikle böyle farm map'inde ya da Macmillan'ın bazı yerlerinde çimenler, şu yerde gördüğünüz çimenler sizin çok büyük bir yardımcınız olacak. Yine Survivor'ların koşarken bıraktığı adım sesleri, koşarkenki nefes sesleri hepsi sizin artınızda olan şeyler. Fakat Iron Will bunların çoğunu counterlıyor. Yerdeki koşma seslerini engellemese bile ağlama seslerini counterladığı için bayağı Spirit'in en büyük counter perkinden biri. Eskiden Spidor'lu açılıyordu. Fakat daha sonrasında Iron Will'in kesinlikle hiçbir add-on ve perk tarafından açılmaması üzerine bir değişiklik getirdiler. Ve ondan beridir Spirit aslında normalde olduğundan çok daha güçsüzleşti. Ve yine bununla birlikte Spirit'e gelen bir diğer güncelleme eskisine nazaran artık Spirit moddayken Survivor'lar sizin ne taraftan geldiğinizi anlayabiliyor. Yani o
moddayken böyle gelen bir hışırtı sesi diyeyim. Siz benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. O hışırtı sesi normalde genel bir alan üzerinden geliyordu. Yani sizin olduğunuz alana yayılıyordu otomatik. Fakat artık tamamen mod sırasında neredeyseniz oradan çıkıyor. Bu nedenle palet spotlarında yerimizde durarak attığımız fake'leri artık yapamıyoruz. Bu da Split'e gelen yine counter'lardan, nerf'lerden bir tanesiydi. Maç içerisinde yine sürekli özelliğinizi yaralı survivor üzerinde kullanmaya çalışın. Her ne kadar Iron olsa da yaralı survivor'ın üzerinde kullanmaya çalışın. Bu da sizin büyük bir artınız olacak. Ve dikkatli bir şekilde sesleri dinlemeye çalışın arkadaşlar. Yani her en ufak duyacağınız ses, böyle bir yerden atlarken, küçük bir merdivenden atlayacakken bile çıkardıkları ses sizin için çok önemli. Hiçbir şey duyamıyorsanız da yerdeki çalılar yine sizin için çok büyük bir gösterge. Bunu da kullanmayı ihmal etmeyin. Böyle beni yandan kör etti. Kafamı eğerek onun üzerine doğru sesini takip ederek gidiyorum. Şurada moda gireceğim. Onu kandırmaya çalışacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? My bad. Burada başaramadık. Speed'e gelen yine nerf'lerden bir tanesi de artık moddayken Survivor'lar sizin içinizden geçebiliyor. Önceden modda Survivor'larla çarpışıyordunuz. Çarpıştığınız anda da anlıyordunuz ki Survivor karşında, hemen moddan çıkıp vuruyordunuz. Artık karşılaşamadığınız, sizden geçebildiğiniz için de tekrardan bu Speed'i güçsüzleştiren durumlardan birini ortaya çıkarmış oluyor. Şuraya döndüm, Survivor oradan dönüp geleceğini tahmin edip ve hasarımı vuruyorum. Sloppy Butcher, yani kanlı kasap, bu konudaki en güzel perklerden bir tanesi. Survivor'ların yaralı kalmasını istiyoruz. Ne kadar çok yaralı kalırlarsa, ne kadar uzun süre yaralı kalırlarsa bizim için o kadar iyi, o kadar rahat özelliklerimizi tuttururuz arkadaşlar. Bu yüzden Sloppy Butcher'ı ben çok seviyorum. Başka kullandığım Sloppy Butcher'sız build'ler de var. Onları da isterseniz yorumlarda belirtin. O build'lerle de videolarını çekeyim. Şurada bir jeneratör var. Gidip oraya hem Papkos hem de Okyanus'un çağrısını bırakabilirim. O jeneratörü erimeye teslim edebilirim. Şöyle Papkos'umu kullanacağım. Şu arkadaki Survivor'a içeriden gitmeye çalışacağım. Bakalım belki içeri doğru girerse diyecektim. Şurada üst tarafta jeneratörü yapan biri var. Ona doğru gelelim fakat yetişemedim. Okey, sıkıntı yok. Iron Will'i var Plaret'in. Plaret'i kovalarken daha dikkatli olmam lazım. Daha çok bana fake atabilme ihtimali var. Kötü bir Dead Art kullandı fakat buradaki palet çok da iyi değil. Bakalım devirecek mi? Devirdi. Tekrardan kaymadı. Özelliğimi burada kullanıp işimi riske atmak istemiyorum. O yüzden dümdüz oynayacağım. Ve burada Dead Art'ı kullandığı için zaten hasarımı vereceğim. Hemen yanında bir ceza kancası var. Hemen oraya da gidelim. Bu Survivor'ın ceza kancasına astık. En hızlı jeneratör hangisiymiş? Kim patladı? Benim yakınımdaki jeneratör patladı. Şurada heal'lanırlarken gördüm onları. Hemen buraya kadar geldim. Gördüğünüz gibi Sprint Burst'te hemen burada koşmaya başladı. Benim sesimi yakınında duyduğu anda. Özelliğim gelmeden ona vuracağım. Özelliğim gelse de moda girip vurmayacağım. İlk önce düz vuracağım. Daha sonrasında el kol silme animasyonumda zaten şu anda özelliğim gelecek. Ve ben hemen moda girerek Survivor takibi alacağım. İzlerini takip ediyorum. Burada önemli olan izler. Ağlama sesini zaten duyduğum için işim daha da rahat. Böylelikle rahat bir şekilde hasarımı verebiliyorum. Ağlama sesini duyamadığım durumlarda ikinci en büyük püf nokta çimenler. Bunu defalarca söylüyorum. Bu çalılar, çırpılar, hepsi, her şey. Hani sadece çimen olarak değil. Bu çalı, çırpı, şu otlar hepsi hareket ediyor siz moddayken. Bir Survivor içinden geçerse hepsi hareket ediyor. O yüzden hepsi sizin için güzel bir info. Onları kullanın. Ne oluyor? 2 tane boon yakıldı. Şimşekler çakıyor map üzerinde. Şuraya doğru geleyim. Jeneratörlerin hiçbiri patlamadı. Patlamamasının sebebi de bütün jeneratörler sıfır demek ki şu anda. Patlayacak bir jeneratör yok. O nedenle patlamadı. Buradan bütün jeneratörlerin sıfır olduğunu anlayabiliyorum. Şöyle şu bunu kapatalım. Diğeri kim bilir nerede yakıldı. İkinci size göstermek istediğim şeyi de şurada hemen göstereyim arkadaşlar. Bu tarz yüksek yerlerden inerken indikten sonra modunuzu açmak yerine havada açmaya başlayın. Şu şekilde inerken modunuzu açmaya başlıyorsunuz. Bu da size küçük de olsa güzel bir zaman kazandırıyor. Ben bunu The Game olsun, Haddonfield olsun, bu tarz ya da binası olan herhangi bir yer dağdan inerken bile sürekli kullanmayı ihmal etmem. Size de küçük bir trik olarak bunu söyleyebilirim. Sprint Burst'u varmış bu arkadaşlar. Dead Art beklememize gerek yok demek oluyor bu. Hemen hasarımı vuracağım. Şu an modum gelmesine rağmen moda girmiyorum. Hasarı vurduktan sonra modumla onu daha rahat takip edebileceğim. Aldığı hareket açığını oradan kapatabileceğim ona. Bakalım şurada atlayacak. Ben burada pencerenin ne tarafta olduğunu sanırım hatırlıyorum. Bu taraftaydı. Bakalım atlayacak mı? Hayır, bu tarafta değilmiş ya. Diğer tarafta çıkmış. Cık, kötü oldu. Bu tarz sizi zaten göremedikleri için peşlerinden gitmek yerine gidecekleri yöne erkenden gitmeyi tercih edebilirsiniz. Ama bu arkadaşa yediremedik onu. Olmadı. Olmadığı ama olmayacağı, bir daha olmayacağı anlamına da gelmiyor. Bu tarz şeyleri denemeyi ihmal etmeyin. Serverleri kandırmaya çalışın bol bol. Bu arada nereye gitti? Dolaba mı girdin sen? Nereye gittin? Okey. Denediğim şey benim bayağı zararıma oldu.
Adamı gerçekten ellerimden kaybettim. Tamamdır, map üzerinde gezmeye devam edelim. Aşağıda bir şey patladı. Jeneratörü patlattı aşağıda. Hemen oraya doğru gidiyorum. Şu aşağıda hemen 2 kişi var sanırım. Biri dolaba girdi bu arada. Dolaba girdiğini duydum onun. Küçük bir dolap sesi duydum. Gideceğim şimdi, hangi dolap olduğunu yavaş yavaş yoklaya bulmaya çalışacağım. Direkt açmayacağım. Tamam, dolaptan çıkmış burada. Onun dolaba girdiğini duymuşum. Dolaptan da hemen çıkmış. Nereden duyduğumu anladı herhalde. Tamamdır. Paleti devirdi. Beni kör ediyor. Kafamı eğe. Ona doğru gidiyorum. Bir daha beni kör etmesin diye. Ne tarafa doğru gitti? Bu tarafa doğru gitmiş. Özellikten vazgeçtim. Şimdi tekrardan özelliğe gireceğim. Bakalım izleri nerede bitiyorsa. Tamam. İzleri değil. Zaten koşmaya devam etti. Koşmaya devam ettiği için benim büyük bir avantajım oluyor. Çünkü koşma sesinden de onun ne tarafa doğru gittiğini anlayabiliyorum. Şimdi Iron Will'i var. Iron Will olmasına rağmen ben tekrardan moda girip yakalamayı deneyeceğim. Ne kadar zor olduğunu bir kez daha ayırt edin. Tutuyorum. Sesleri dinleyelim. Evet, gördüğünüz gibi bak, izler kesildiği anda moddan çıktım ve hemen arkama baktım. Çünkü gidebileceği en iyi yer benim arka tarafım. İlk bakmayacağımı düşüneceği yer o taraf. Ve yine aynı şekilde söylediğim gibi hasarımızı vermiş olduk. Gayet güzel bir şekilde oynadık burayı da. Şöyle ceza kancası alsam, içeride birinin izleri var. Hemen o tarafa doğru da gideceğim. Bir kişiyi daha oyundan düşürdük. Aşağıdaki jeneratör en hızlıydı. Okey, o patları tekrardan şöyle izleri geldim. İçeriden gitmiş, ön taraftan çıkacak gibi duruyor şu anda. Özelliğime giriyorum. En son içeride gördüğüm izlerini. Dışarı çıkan bir iz de yok. Yukarı çıkılmış burada. Ve olanın bu taraflarına doğru girilmiş. Daha sonrasında aha da burada bulmayı başardık. Şu Nia'yı. O oradan aşağı atladı. Ben de bu taraftan aşağı atlayacağım. Pardon, atlayamadım. Bu taraftan şöyle geldim. Tam da önüne çıkmış oldum istediğim gibi. Iron Will'i var mı duyamıyorum, emin değilim ama yine de moda girmeme gerek kalmadı. Iron Will olan Survivor'lara daha az moda girmeyi tercih ediyorum. Şurada diğerini de kovalayalım. Diğer Survivor'ları da kovalayalım. 4 kill maçımızı bitirelim. Tamamdır. Buradaki güzel kullandı. Şimdi buradan aşağı düşerken özelliğimi açamıyorum. Hop, içime girmiş. Bak. Ne yaptın lan? Sen nereden geri geldin? Kafam yandı benim. Alt kattan bir de atladı o. Ne yaptı? Garip bir şey yaptı orada bana. Tamamdır. Burada yine sesleri güzel bir şekilde takip ederek hasarımızı vurduk. Dediğim gibi burada Split oynarken en büyük nokta abi sesleri güzel takip etmeniz, izleri güzel takip etmeniz, ama gördüğünüz gibi Iron Will sesleri takip etmenizi çok engelliyor. Bunu counterlayamıyorsunuz. Önceden Citador'la dediğim gibi açılıyordu ama artık açılmıyor. Ve bununla birlikte eğer Survivor'ın hem Iron Will'i varsa hem de iz bırakmıyorsa yapacağınız tek şey o Survivor'ın durduğunu düşünmek ya da yürümeye devam ettiğini düşünmek. Hemen izlerin bittiği yerde moddan çıkıp Survivor bulup hasarı vermeniz gerekiyor. Ne kadar geç çıkarsanız, bunu ne kadar çok geç fark ederseniz Survivor'ın kurtulma ihtimali o kadar fazla olur. Şunun atem hakkı var, başında bekleyelim. Bu şekilde güzelce sizler de oynayabilirsiniz. Split temelinde aslında çok da zor bir katil değil, yani oynaması basit. M1 vuracaksınız, özelliğinizi güzel kullanacaksınız. Tamam, zorlukları var. Sesi gerçekten iyi dinlemeniz lazım. Güzel bir kulaklığınızın olması lazım öncelikle. Ne kadar iyi duyarsanız o kadar rahat hasar verirsiniz. Fakat onun dışında çimenleri de unutmayın. Çimenlerde de rahatça Survivor'ları görebildiğinizi sakın ihmal etmeyin. Güzel bir maçtı. Anlatabileceğim her şeyi anlattım. Küçük yukarıdan atlama triğinden de sizlere bahsettim. O tarz durumlarda atlarken ben sürekli özelliğimi kullanırım. Aşağıda boş boşuna beklememek için. O süreyi havaya yedirmeyin. Havadan düşme süreme yedirmek istiyorum. Şöyle merak edenler için Survivor'ların perkleri de bu şekilde. Gördüğünüz gibi 2 tane Iron Will varmış ve bunlar gerçekten bayağı sıkıntı durumlar ortaya çıkardı. Şöyle GG VP diyelim. Merak ettiğiniz başka bir şeyler varsa mutlaka yorumlarda sorun arkadaşlar. Sormaktan çekinmeyin. Her yorumu tek tek okuyorum. Hepinizi cevaplandırıyorum. Haftaya hangi katilin rehber videosu gelmesini istiyorsanız onu da mutlaka yorumlara yazın. Yine anket açacağım. O anketin sonucunda kazanan katili yine haftaya yayınlayacağım. Evet, anlatacaklarım bu şekildeydi arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar görmek istiyorsanız da mutlaka yorumlarda bana belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.